Sondan bir önceki bölümünde, The Walking Dead, Daryl Dixon 3. sezonunun nihayet sonuna hazırlamak için harekete geçmesini umuyordum. Ama ne yazık ki durum böyle değil. Daryl, yeni bir kurtarma görevi için başka bir topluluğa katılırken, bu son bölüm yine aynı rutini izliyor ve acı verici derecede tekrarlayıcı hissettirmeye başlıyor. Açılış sahnelerindeki kurgu ilgi çekiciydi. Paz, Daryl'a Barcelona yolculuğunda For a Few Dollars More'daki gibi beklenmedik bir ortaklık için katılıyor ama hemen aynı eski formülün tekrarına dönüşüyor. Daryl Dixon sezon premierinde gördüğümüz zombilerle dolu Londra'ya benzer şekilde, Daryl ve Paz kıyamet sonrası Barcelona'ya vardıklarında da ilginç görüntüler var. Şehir devasa ve ölümsüzlerle dolu. Harabelerin muhteşem geniş açılı çekimlerinin yanı sıra, Harap Katedral Bazilikası gibi bazı özel mekanların yakın çekimleri de mevcut. Ancak hikaye ciddi şekilde eksik. Daryl Dixon 3. sezon bizi yardıma muhtaç başka bir topluluğa götürüyor. Bu sezon biraz Groundhog Day'e benzemeye başlıyor. 6. bölüm, Daryl'ın hayatta kalanlardan oluşan bir topluluğa girip güvenlerini kazanmaya çalıştığı bir başka hikaye sunuyor. Bu noktada yazarların farklı topluluklar için onlarca fikri varken, hikaye için tek bir fikri varmış gibi komik derecede tekrarlayıcı bir hal alıyor. Bu klişenin aşırı kullanımı, The Walking Dead serisinin genelinde daha büyük bir sorun. Ancak özellikle Daryl Dixon'ın 3. sezonunda dikkat çekici. Önce Solaz vardı, sonra tekneciler geldi, sonra da cüzzam kolonisi. Şimdi Daryl gelip onlara ilham verene kadar harekete geçmekten çok korkan bir direniş grubuyla Barcelona'dayız. Daryl'ın Barcelona yolculuğunda işe yarar aksiyon sahneleri var. Bu sezonun önceki bölümlerinin çoğundan çok daha fazla zombi aksiyonu var ve Daryl, Paz ve Devrimin Kral'ın konvoyuna saldırıp esirlerini kurtarmaya çalıştığı harika bir kurtarma sahnesi var. Ama sanki tanıdık bir topraklarda geziniyormuşuz hissine kapılmamak elde değil. Bu hafta bazı hoş kurgu değişiklikleri var. Özellikle Daryl'ın son kahramanlık gösterisinde canlandırılan Aziz George ve Ejderha hikayesinin İspanyolca anlatımından çok etkilendim. Bu hikayeyi dinlerken ve Daryl'ın bir bölümsüz sürüsünü katletmesini izlerken, dizi yaylı zombi avcımızla Ortaçağ efsanelerindeki kutsal ejderha avcısı arasında ilginç bir paralellik kuruyor. Carol, bu bölümü Solaz'da, esasen Antonio'nun dramanın bir seyircisi olarak geçiriyor. Melissa McBride'ı bu yan diziye dahil etmek akıllıca bir hareketti. 2. sezonda kadroya katıldığında diziyi 10 kat daha iyi hale getirmişti. Ama onu kullanmayacaklarsa onu dahil etmek zaman kaybı gibi geliyor. McBride harika bir oyuncu. Ancak Carol, bu sezonun büyük bir kısmını Solaz'daki dramanın ortaya çıkışını izleyen bir seyirci olarak geçirdi. Bu, yeteneklerinin ve Norman Reedus'ın ile olan elektrikli ekran kimyasının büyük bir israfı. Reedus, Daryl rolünde hala çok keyifli. Bu karakterin duvar kağıdı seçmesini izleyip yine de büyülenebilirim. Ama keşke yazarlar aynı klişelere ve geleneklere güvenmek yerine hikaye anlatımında daha fazla risk alsalar. Bu sezonki spagetti western havasına bayılıyorum. Tozlu mekanlar, kurşun geçirmeyen kemerli kostümler, kanlı çatışmalar, muhteşem Leonevari geniş pantolonlar. Ama özünde hala aynı eski yorgun, klişe Walking Dead hikaye anlatımı ama bir korburççu makyajıyla. The Walking Dead, Daryl Dixon 3. sezonunun gidişatını değiştirecek sadece bir bölümü kaldı. Finalin her şeyi toparlayıp tatmin edici bir sonu sunmasını umuyorum. Ama buna güvenmiyorum.